günlerdir konuşulan o bölgesel savaş mı çıkacak konusunun olduğu noktadayız. Lübnan'da Beyrut'tayız Halil Kahraman'la birlikte ve şu anda da kritik bir noktadayız. Burası Beyrut Havalimanı. Öyle ki vatandaşlara çağrı yapıldı. Pek çok ülkeden 11 ülkenin üzerinde burada yaşayan vatandaşlarına çağrılar yapıldı. Ülkeyi, bu Lübnan'ı terk edin. Bu aslında bir kriz eylem planı oluşturun adı altında bir çağrı. Ve bu ne demek oluyor? Elbette ki bu kulağa savaş çığlıkları olarak geliyor. Biz de havalimanındayız. Buradaki o atmosferi, yoğunluğu, hareketliliği göstereceğiz size. Şu anda burası dış hatlara gidiş bölümü. Halil Kahraman'la birlikte size buradaki manzarayı aktaralım. Bahsettiğimiz gibi pek çok ülke Lübnan'da yaşayan vatandaşlarına çağrı yaptı. Bu gelişmeler üzerine Lübnan'ı terk edin, oradan ayrılın diye. Çünkü çok ciddi açıklamalar vardı İsrail'den, Netanyahu'dan. Bu topyekün savaş çağrısı ve burada akabinde bölgesel savaş durumu. Ve bununla birlikte aynı zamanda Lübnan'ın doğusuna saldırılar devam ediyor. İşte bu nedenle de son olarak Amerika'dan, Beyrut Büyükelçiliğinden bir çağrı yapılmıştı vatandaşlara. Bir kriz eylem planı oluşturun. Lübnan'daki vatandaşlarımızı oradan ayrılmaya davet ediyoruz dediler. İşte şu anda da havalimanındaki yoğunluğu görüyorsunuz. Elbette burada Lübnan vatandaşları da var. Onlar da buradan farklı noktalara seyahat edenler de var. Ama diğer ülke vatandaşları da yine buradan seyahat ediyor. Havalimanında yoğunluk var. Ülkeden bu çağrılar sonrası gidenler olduğunu da belirtelim. Ve aynı zamanda bazı uçuşlarda iptal ediliyor biliyorsunuz. Öyle ki Almanya kanadından bir iptal söz konusuydu. Bu 5 Ağustos'a kadar burada Lübnan'a uçuşların durdurulduğunu söylemişlerdi, açıklamışlardı. Şimdi burada zaten o uçuş programlarının göründüğü dijital ekranlara baktığımızda da yine iptal yazılarını görebiliyoruz. Az önce Frankfurt, yani Almanya'nın pek çok kentine ve aynı zamanda Fransa'nın bazı kentlerine uçuşların iptal olduğunu bu ekranda görüyoruz. Evet, şu anda Halil Kahraman gösteriyor. Bakın, Paris uçuşu, yanında iptal yazıyor. Hemen yanında Frankfurt var. Yine o da aynı şekilde. Yani burada o ilk saldırıya, Golan Tepelerine yapılan saldırı sonrası uçuşlar durdurulmuştu, iptal edilmişti. Bunun nedeni de İsrail savaş uçaklarının bu Lübnan'da yapmış olduğu, Lübnan'ın doğusunda yapmış olduğu o saldırılar sonrası uçuşlar iptal edilmişti ve şu anda da onları görüyorsunuz. İşte Marsilya yine onlardan biri. Fransa ve Almanya'dan iptal edilen uçakları ekranda görüyoruz. Peki bir de gelenler var Lübnan'a. Yine bunu da söyleyelim. Havalimanında bu gidiş bölümü, yani buradan diğer ülkelere, şehirlere yapılan yolculuk alanı, yani giden yolcu alanı burası. Bir de gelen yolcu bölümü var. Orada da yine yoğunluk var. Lübnan'a gelenler de oluyor. Yani uçuşlar tamamıyla durdurulmuş değil ama bazı ülkelerin bu konuda ciddi kararları var ve bunları uyguluyor. Bahsettiğimiz gibi bu şu anda hala Lübnan'ın doğusunda bir çatışma hali var. Havadan saldırılar devam ediyor. Öyle ki son sıcak bilgi olarak İsrail Lübnan'da yaklaşık 10 Hizbullah hedefini vurdu ve bir Hizbullah mensubu öldürüldü. Bunu söyleyelim. Böylelikle toplamda 7 Ekim'den bu yana 387 Hizbullah mensubunun hayatını kaybettiği de belirtiliyor. Yani bu bölgede savaş ihtimali gittikçe yükseliyor ama bir yandan da yaşam devam ediyor Lübnan'da. Vatandaşlarla konuştuğumuzda onlar da tedirgin olduklarını söylüyorlar. Ekonomik yönden bu durumların kendilerini çok etkilediğini söylüyorlar. Ama bu duruma da alışık olduklarını belirtiyorlar. Burası iç hatlar, yani gelen yolcu, Lübnan'a gelen yolcuları görüyorsunuz. Evet, bir tehlike var ama buranın halkı bu yıllardır devam eden bu sürece karşı hem alışık hem de verdikleri tepkiler
bu durumun son bulmasını istedikleri yönünde bir röportaj yaptık. Buradaki vatandaşlar da yine bazılarıyla konuştuk. Hizbullah'ın yaptığını destekleyen nitelikte röportajlar da aldık, burada konuştuk. Hizbullah'ı desteklediklerini söyleyen kişi sayısı oldukça fazla. Çünkü burada artık Lübnan'ın güvenliğini düşündüklerini söylediler. Ve aynı zamanda son bir sıcak gelişme olarak da İran Cumhurbaşkanı'nın Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısıyla Kasım ile bir görüşmesi var. Ve burada da kritik cümleler var esasında bu görüşmeye ilişkin. Ondan da aktarayım. Öyle ki İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian şöyle diyor. Lübnan Hizbullah'ın kendisini İran devrimi lideri Hümeyni'nin çocuğu olarak gördüğünü, devrimin ideallerini gerçekleştirmek için üzerine düşeni yapacağını söylüyor. Ve aynı zamanda Pezeşkian şundan bahsediyor. Hizbullah'ın desteklenmesi dini bir yükümlülük kabul ediyoruz. Ve o yüzden İran'ın temel politikalarından biri de bu durumda Hizbullah'ın desteklenmesi olduğunu söylüyor. Ve burası Beyrut Havalimanı. Halil Kahraman'la birlikte buradayız, Lübnan'dayız ve burada bahsettiğimiz gibi pek çok ülkeden o bölgesel savaş ihtimaline, buradaki kritik savaş hamlesine karşı o İsrail'in yapmış olduğu saldırılar sonrası savaşın boyutunun bir üst seviyeye çıkması durumuna karşı çağrılar yapılmıştı. 11 ülkeden fazla ülke vatandaşlarına tek tek çağrı yaptı. Bir kriz planı oluşturun. Oradaysanız bunun için buna göre yaşayın ve eğer ayrılabiliyorsanız ülkeden ayrılın çağrıları yaptı ve bu nedenle de havalimanında, Beyrut Havalimanı'nda bir yoğunluk var. Çok sayıda vatandaş bu noktadan ayrıldığı gibi yine buranın halkı da buraya gelişlerini sürdürüyor.